Merhaba arkadaşlar. Bugün kağıt dokuma tekniğinde kağıt katlamayı göstereceğim sizlere. Öncelikle şu kenarlarına bantla yapıştırıldığı için kenarlarını düzgünce kesiyorum. Şimdi bu broşürleri 3'e katlayıp bu yönde dikey olarak 3'e katlayıp eşit bir şekilde bölmek için hizalıyorum. Yani çok da önemli değil şeyleri. Yaklaşık 3'e bölünmüş hali yeterli bizim için. Ben en ince şişi kullanıyorum bunun için. Bu şekilde en baştan şişin içine tutturarak dolamaya başlıyoruz. En ucuna açılmaması için kilit, yapışkan herhangi bir şey kapatıyoruz. İyi yapıştırmazsanız açılıyor tabi. Bir miktar belki elimizde tutmamız gerekiyor. Şimdi eğer şu uçlarının beyaz olmasını istemiyorsanız, şurada mesela bir beyazlık var. Bunlara da siz yön verebiliyorsunuz veya tersten sarabilirsiniz. Desen istiyorsanız eğer yaptığınız kağıtlarda buna siz de yön verebilirsiniz. Şimdi göstereceğim daha önce yaptıklarımda. Eğer bu şekilde aynı broşürden fazlaca bulursanız şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani hepsi aynı gördüğünüz gibi ve ben hep aynı şekilde keser ve yapıştırırsam bunları, daha önce yaptıklarımdan size şöyle bir şey göstereceğim. Bu şekilde hani hepsini sardıktan sonra ayırdığınızda böyle desenler elde edeceksiniz ve bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlarla da değişik çalışmalar yapabiliyoruz böyle tek renk olduğu için. Yine çabuk bir şekilde gazeteyi nasıl katlayacağımıza bakacağız. Gazeteyi de açıyoruz. Şuralarında fazlalık olduğu için ben çıkartıp daha düzgün sarmak istiyorum. Birkaç tane düzgünse eğer ortasından yine ayırıyoruz falçatayla. Evet. Bunu da şimdi yine yatay olarak sarmamız gerekiyor. Neden? Çünkü her kağıdın kumaşlar gibi, şişimi arıyorum şimdi ben. Kumaşlarda olduğu gibi kağıtların da kendi dokusu, yönü var. Bu şekilde sarılmıyor. Parçalanıyor. O yüzden böyle dikey olarak keseceğiz bunu. Bunun da ölçüsü yaklaşık 4'e bölünmüş hali. Bunların da keskin bir aletle kesmeniz gerekiyor. Keskin bir bıçak olabilir, falçata olabilir. Düzgün kesebiliyorsanız makas da olabilir. Neden? Çünkü sardığınız zaman şuraları pütür pütür oluyor. Düzgün kesilmezse eğer. Kesiyoruz. Aynı şekilde sarıyoruz. Önce şuralarında beyazlar var. Bakın. Eğer kağıdınızın düz beyaz olmasını istiyorsanız, hani boyamak için daha rahat
renkler tutturabilirsiniz. Örneğin krem rengi, beyaz gibi. Koyu renklileri boyadığınızda açık renklilerle kolay tonu tutturamıyorsunuz. Desenli bir şeyler çıkıyor. Bu şekilde beyazından kenara alıp sararsanız bembeyaz kağıdınız olur. Eğer beyazını değil de renklisini kullanacağım derseniz bu tarafa alıyorsunuz. O zaman da desenli bir kağıdınız çıkıyor. Şimdi ucunda şöyle bir beyazlık oluştu bakın. Bunu istemiyorsak eğer, şu ucundaki beyazlığı istemiyorsak, sadece bu renklilerden bir çalışma yapacaksak yine en üstündeki beyaz kısmı kesiyoruz. Belki altındakini de kesersek o zaman daha temiz, beyazları olmayan, çünkü o beyazlarla ördüğünüz zaman yamalı gibi oluyor. Yani boyamayacaksam ben bunlara dikkat ediyorum. Çünkü boyanmadan da yapılan çalışmalar hoşuma gidiyor. Onu da göstereceğim. Mesela şurayı kestim. Ucunda kırmızılık olmayacak. Bu tarafını alırsam beyazı görünecek. Beyazı o yüzden içeriye alıyorum. Şimdi bunların örneklerinden göstereyim. Bunları da böylece çok yaptıktan sonra şu şekilde sadece renklileri ayırdığımda böyle renkli, veya sadece siyah beyazları ayırdığım zaman şu şekilde daha siyah beyaz. Sadece beyazlarla bu şekilde tonlar elde edebiliyoruz. Elimde daha önceden boyadığım şeyler kalmış. Onları da göstereyim. Bu beyaz açık renklileri beyazlarla direkt boyuyoruz. Koyu renklileri, yani bunları bu şekilde kullanmak istemiyorsanız koyuyla da boyayabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Ördüğüm bir çalışma göstereyim. İçi de dolu gerçi. Malzemelerimle şu şekilde bir sepet, kendinden desenli, yani boyamama gerek kalmıyor daha sonra. Şu şekil göstereyim. Bu daha sonradan ördükten sonra boyadığım bir çalışma. Sepet. Kağıt dokumayı yıllar önce yapıyordum. Fakat daha sonra pek fırsatım olmadı açıkçası ve bıraktım. Bundan çeşit çeşit şeyler yaptım ve o zaman nasıl öğreneceğimi bilmiyordum. Çok daha yeni çıkmıştı. Ben de şimdi fırsatım varken sizlerle paylaşmak istedim. Bulamayanlar, gerçi şimdi çokça var bu tarz videolar. Ama belki Türkçesini bulamazsınız veya bana denk gelirsiniz, seyretmek istersiniz. Daha önce yaptığım bazı çalışmalardan yine birkaç örnek göstereyim. Şu şekilde salça kutusunu bu şekilde kaplayıp kullanabiliyorsunuz. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bu renkli kağıtlardan ve boyamadan yaptığım yine bir çalışma. Şu yine saat olarak düşünülmüş ama sonradan monte etmemişim. Böyle bir çalışma, hem gazetenin orijinal dokusu hem de boyalarla. Yine şöyle bir, kesinlikle daha natürel, bu kadar boyamadan, kağıdın dokusunu bozmadan bir şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Yani kağıt olduğu birazcık da bilinsin. Çünkü farklı ve üzerine koruyucu sürdükten sonra gerçekten yıkanabiliyor da bu ürünler. Şimdi basitçe boyamayı da göstereyim. Şöyle uzunca bir kap bulursanız şunları kaldıralım. Biraz boya. Ben bu el işlerinde en çok şeyi seviyorum. Sadense'nin çiçek tutkalı. Bu hem sertleştiriyor hem de parlatıyor. Bunu kullanıyorum ama eğer koyu renk bir şey yapacaksanız normal beyaz tutkal da kullanabilirsiniz. Bu benim elimdeki şu an şeffaf. Bu da birazcık elastikiyet kazansın diye, korusun diye katıyoruz biraz. Ve su. Boyadığımız objelere daha sonra sadece kağıtsa eğer su bazlı bu çiçek tutkalıyla üzerinden geçiyorum 2 kat.
Hem rengini, dokusunu kaybetmiyor hem de daha sağlam oluyor. Şu üçünden de birazcık alayım. Bunları da aslında balkonda boyasak daha havadar ve çabuk kuruyor ya da evdeyseniz bir kutunun içinde kurutma makinesiyle de daha rahat kurutabiliyorsunuz. Çok daha yoğun olsun istiyorsanız boyayı çok daha fazla kullanmanız gerekiyor. Ben bu işlerde duvar boyasını da kullanıyordum daha önce. Bu şekilde bunları daha koyu renkle, dediğim gibi daha fazla boya kullanırsanız tamamen bu yazıları kapatabilirsiniz. Koyu renklileri. Yani çok fazla yapacaksanız eğer direkt boyayı bunun içine döküp sadece içine daldırıp çıkartarak boyayabilirsiniz bu şekilde, fırçayla değil. Böyle biraz döndürüp. Ben elime eldiven giymemişim. O yüzden yaralarını boyayacağız. Şimdilik gösterme amaçlı. Eğer ki belli belirsiz boyansın istiyorsanız şu şekilde aralarına başka kağıt rulolar da koyarsanız bu şekilde birbirine geçer. O da hem boyanır hem de diğerlerini kurutur. Yarılarını boyadım. Elime güya batırmayacaktım ama yine batırdım. Şimdilik bu kadar. Daha sonra başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler. Beğenmeyi unutmayın lütfen.